Anadolu, sadece bir harita değil, bir dil laboratuvarı. Binlerce yıl boyunca dağlarının, vadilerinin, mağaralarının arasında yankılanan sesler, tanrılara, krallara, çocuklara, sevgililere söylenmiş kelimeler. Ve bu kelimeler zamanla kayalara kazınmış, toprak altında taşlaşmış, sonra bir gün arkeologların ellerinde yeniden can bulmuştu. Milattan önce 2500 civarı. Henüz Hititler yokken, Orta Anadolu'nun sessiz tepelerinde Hatti dili konuşuluyordu. Ne Hint-Avrupa'dı, ne Sami. Kendi başına, kendi kökünde, kendi melodisinde bir dil. O sesler, o kelimeler bugün çözülemedi. Ama o dil, Anadolu'nun ilk yankısıydı. Sonra sahneye Luviler çıktı, Batı ve Güney Anadolu'da Luvais konuşan insanlar. Kayıp mühürlerinde, taş tabletlerinde, güneş tanrıçası Arinna'ya edilen dualarda saklıydı bu dil. Luvais, Anadolu'nun ilk Hint-Avrupa kökenli sesi oldu. Onlardan sonra Hititçe, Palaikçe, Fıriçe, Lis, Likçe. Hepsi, bu toprakların damarlarında akan kelime nehirleri gibiydi. Bir Hitit metninde yazıyordu, 1000 tanrılı ülkenin 1000 dili var. Ve bu doğruydu, çünkü Anadolu'da her dağın, her köyün, her ırmağın bir dili vardı. Zamanla Urartuca, Karyaca, İyonca, Dorca ve Aramice Anadolu'ya yayıldı. Sonra Ermenice doğdu ve yüzyıllar sonra Türkçe, Rumca, Kürtçe, Zazaca, Lazca gibi diller bu kadim orkestraya katıldı. Anadolu, dillerin yok olduğu değil, dillerin yeniden doğduğu yerdi. Bu kez rüzgar değişiyor. Tapınakların taşları, tütsülerin kokusu, duaların yankısı arasında dolaşıyoruz. Anadolu'da her taşın altında bir tanrı, her dağın tepesinde bir inanç vardı. Hatti halkı, gökyüzüne bakan ilk dua edenlerdi. Sonra Hititler, 1000 tanrılı Anadolu'yu kurdu. Her şehir, kendi tanrısını taşla, bronzla, sözle kutsardı. Arinna'nın güneş tanrıçası, sabah doğarken bile dualarla karşılanırdı. Ey ışığın anası, Anadolu'nun kalbinde doğan sensin, diye seslenirlerdi ona. Frigler, doğanın kalbini tanrılaştırdı. Ana tanrıça Kyebele, dağların rahminde doğdu, mevsimlerle birlikte nefes aldı. Onun için davullar çalındı, şarkılar söylendi, yüzyıllar sonra bile adı unutulmadı. Doğuda, Van Gölü çevresinde Urartular tanrılarını taşa kazıdı, Tanrı Haldi, güçlü bir savaşçıydı. Her kale duvarında, her sütunda adı vardı. Sonra Ege'ye döndüğümüzde Yunan tanrıları geldi. Zeus, Apollon, Artemis. Ama bu topraklar onları da değiştirip Anadolulaştırdı. Efes'teki Artemis, Yunan değil, Anadolu'nun bereket tanrıçasıydı aslında. Persler, Zerdüştlüğü taşıdı, ateş kutsaldı artık. Ve sonra, insanlık tarihinin en köklü dönüşümü başladı, Hristiyanlık. İlk kiliseler Anadolu'da doğdu. Antakya'da, Hristiyan kelimesi ilk kez söylendi. Kapadokya'da yeraltı şehirlerinde dualar yankılandı. Efes'te Meryem Ana Evi yükseldi. Yüzyıllar sonra İslamiyet geldi, Konya'da Mevlana'nın ney sesiyle birleşti. Ve Alevilik, Bektaşilik, bu toprakların tasavvufi ruhunu yoğurdu, sevgiyle, adaletle, insanla bütünleşti.
Anadolu artık sadece toprak değil, gökyüzüne uzanan milyonlarca duanın evi olmuştu. Bu kez tarih değil, insanlar konuşuyor. Her biri bu topraklarda doğmuş, yaşamış ve bir şekilde tarihin sisinde kaybolmuş halklar. Hattiler dağların ilk çocuklarıydı. Luviler mühürlerini güneşin şekline göre oydular. Frigler müziği ve taşı birleştiren halktı. Lidyalılar parayı buldular, ticareti yarattılar. Likyalılar kaya mezarlarını gökyüzüne diktiler. Karyalılar Mısır'a kadar giden denizcilerdi. Pisidyalılar, Pamfilyalılar, Kapadokyalılar dağların içindeki halklar. Urartular, suları yöneten mühendislerdi. Galatlar Avrupa'dan gelip Orta Anadolu'da yeni bir yurt kuran Keltlerdi. Ve Kommecik'in halkı, tanrılarını hem Pers hem Helen yüzüyle dağların zirvesine dikti. Her biri bir gün kayboldu. Ama taşlarda, yazıtlarda, efsanelerde yaşamaya devam etti. Anadolu'nun kalbinde sadece toprak değil, binlerce yılın dili, inancı ve insanı yatıyor. Bir tanrının adıyla başlayan hikaye, bir annenin duasında, bir çocuğun türküsünde yaşamaya devam ediyor. Belki de bu yüzden, bu topraklar hiç susmuyor. Bugün, Anadolu'da yürürken duyduğun her yankı, aslında onların hala konuşan sesleridir. Her taş, her kelime, her nefes, bir hikaye anlatır. Eğer bu kadim sesleri bizimle duymak istiyorsanız, Anadolu'nun Derin İzleri kanalına abone olun. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda hangi uygarlığın hikayesini duymak istediğinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki yolculuğumuzda, belki de toprağın altından değil, gökyüzünden gelen bir sesi dinleyeceğiz.